değil, anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı kadar lezzeti de harika olan mini pizza tarifi hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Sıra geldi bu güzel lezzetin malzemelerini sizlerle paylaşmaya. Yaklaşık 6-6,5 çay bardağına yakın una ihtiyacım olacak ama her zaman söylüyorum unu kontrollü koyacağız. Yaparken de göreceğiz tam ölçüyü. 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı su, aynı şekilde ılık olacak suyum da tıpkı sütüm gibi. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tane yumurtaya ihtiyacım olacak. Akı ve sarısını ayrı ayrı kullanacağım. Akı içine girecek, yumurta sarısı ise üzerine gelecek. 1 yemek kaşığına yakın şöyle tereyağı, oda sıcaklığında olması çok önemli çünkü hamurumuzla birlikte yoğuracağız. 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuza ihtiyacım olacak. 3 tatlı kaşığı dolu dolu toz şekerine ihtiyacım olacak. 1 pakette kuru maya. Ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlıyoruz. Yapmamız gereken 1 çay bardağı ılık süt, aynı şekilde 1 çay bardağı ılık suyu kabımızın içine almak. 1 paket kuru maya var. Onu da aynı şekilde kabıma bırakıyorum. Hızlı bir şekilde artık biliyorsunuz mayalı hamurların nasıl hazırlandığını ama yine ben ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Mayanın iyice içinde kaybolması için şöyle bir çatal, spatula yardımıyla karıştırdım. Gayet güzel oldu. Şimdi mayanın aktif hale gelmesi için 3 tatlı kaşığı toz şeker. Yine aynı şekilde karıştırma işlemine devam edelim. Gerçekten çok lezzetli, çok da pratik, evdeki malzemelerden hazırlayabileceğiniz mini mini pizzalar yapacağız bugün. O pastanelerden severek aldığınız vardır yani kıymalı olur, işte sebzeli olur. Şimdi ben bugün sizlere gerçekten harika bir tarif hazırladım. Şimdi 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu da şöyle kalmasın ilave ettik. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi hiçbir topaklanma kalmadı. Maya tamamen eridi. Şimdi bu noktada sıvılarla yine devam ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ayçiçek yağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zeytinyağı biraz ağır olacaktır. 1 tane yumurta kullanacağım demiştim. Akı içine, sarısını da üzerine. Yine bu malzemeleri de şöyle bir çevirelim. Gayet güzel oldu. Sıra geldi şimdi kontrollü bir şekilde her zaman olduğu gibi unumuzu koymaya. Söylemiştim malzemelerimi sayarken yaklaşık 6-6,5 bazen 7 çay bardağına kadar da çıkabilir. Dediğim gibi kullanmış olduğunuz yumurtaya kullanmış olduğunuz un markasına göre değişeceği için her zaman ne yapıyoruz? Kontrollü koyuyoruz. Ben de aynı şekilde şöyle hızlı hızlı birkaç kaşık koyduktan sonra karıştırma işlemine bakacağım. Ona göre un takviyesini yapacağım. Un takviyesine devam etmemiz gerekiyor. Her zaman dediğim gibi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde güzel yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. İşte bu hamur, bu güzel mini pizzaların ilk adımı. Burası çok önemli. Burayı tutturduğunuz takdirde emin olun gerisi çok daha kolay bir şekilde gelecek. Hala cıvık bir kıvam olduğu için çataldan kurtulmadım. Özellikle şöyle altını üstünü güzelce çevire çevire karıştırmaya devam ediyorum. Bakın şöyle gördünüz mü? Alttan kaldırdığım takdirde hala oldukça cıvık. Bu ne demek? Un takviyesine yine devam demek kontrollü bir şekilde. Şimdi artık şu çataldan kurtulalım. Ben de kıvamını görmek istiyorum işin açıkçası. Şimdi elimle şöyle yapacağım. Evet, gerçekten artık toplanmaya başladı hamur. Gayet güzel. Böyle güzel güzel. İşte bu noktada önemli bir detay. Lütfen atlamayalım burayı. Neredeyse 1 yemek kaşığına yakın oda sıcaklığında tereyağım var demiştim. Onu da yine bu güzel hamurumla buluşturacağım. İşte o yumuşacık, o pastanelerde yediğiniz neden bu kadar yumuşacık dediğiniz o güzel pizzanın işte lezzet sırrı burada. Bakın zaten oda sıcaklığında olduğu için gayet güzel hamurumla hemen bütünleşti.
kayboldu gitti. Şimdi kabımdan çıkartacağım. Özellikle tezgahımın üstünde de güzel bir kıvam alana kadar devam edeceğim. Şöyle azıcık unlayacağım. Güzelce kabımızdan alalım. Çünkü kap biraz küçük. Burada iyice ayarlamam gerekiyor. Hem de mayalı bir hamur olduğu için böyle yoğurma işlemini sever. Bakın şöyle dıştan içe alın, katlayın, alın, katlayın. Biraz elimize yapışacak bir hamur olacak işin açıkçası. Çok da sert bir hamur istemiyorum. Ama şu an benimki biraz fazla yapışıyor farkındaysanız. Yine bakın çok kontrollü bir şekilde şöyle bastırıp sağdan soldan hamurumu gayet güzel toparlayacağım. Hatta şöyle kolumu da azıcık kıvıracağım. Şöyle göstereceğim size. Bakın. İşte bu kıvamdaysa hamur artık tamamdır. Asla yoğurma işlemine devam etmeyin. Sadece kabımızın dibine şu şekilde birazcık un bırakıyorum. Ve artık yapmanız gereken bu güzel hamurun mayalanması için bırakmak. Yaklaşık bir 40-45 dakika mayalanacak. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Yaklaşık 40 dakikadır biliyorsunuz hamuru mayalanması için bırakmıştık. Şimdi şöyle kapağını kaldırdığımız anda göreceksiniz mayalanma işlemi gayet başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde mayalandı. Şimdi bu minik pizzaların yapımına başlayalım. Zaten yumuşacık bir hamur. Ama biliyorsunuz mayalı hamurlarda artık sizler de öğrendiniz. Bütün o hava kabarcıkları ve maya kokusunu giderilmesi için dışarıdan içeriye doğru şu şekilde hamurumuzu topluyoruz. Ve bakın o kadar rahat bir şekilde aldım ki yumuşacık resmen elimde dans ediyor. Kabımı şöyle kenara bırakacağım. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Şimdi tezgahıma çok azıcık bir un alacağım şöyle. Hemen bezelerimi. Zaten mayalı bir hamur. Bakın şöyle elimle de bir kez daha toparlayıp size o güzel yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Harika. Nereden tutarsanız tutun yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi her zaman olduğu gibi şöyle küçük küçük bezeler yapacağız. Şu şekilde yuvarlayacağız. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz artık bu şekli. Bakın bunları sırasıyla tepsimize bırakacağız. Biz diğer bezeleri yaparken bu arada da tepsi mayası da gerçekleşmiş olacak. Ekstra bunun için bir daha beklemenize de gerek yok. Bu da herhalde bu minik pizzanın güzelliği diyebilirim. Bakın bezelerimin büyüklüğü gayet güzel. Şöyle bakın sıktığınız takdirde zaten onun ölçüsü gayet güzel belli oluyor. Cevizden bir tık daha büyük diyebilirim. En önemli kısmı zaten mayalanma aşamasıydı. Bundan sonraki kısım artık çok daha kolay. Ben bütün hamurumu ve bezelerimi yapmaya bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi pizzalarımı bu şekilde hazırladım. Birazcık da diğer bezeleri yaparken tepside de mayalanma aşaması da oldu. Şu an gayet istediğim ölçüdeler. Ben şu şekilde bakın hazırladım. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi mini pizza yapıyoruz. Evde ne malzeme varsa ben bugün biraz mısır kullandım, 2 tane kırmızı biber, bolca siyah zeytin kullandım ve 5-6 tane de minik domatesler vardı. Onları da bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir harç haline getirdim. Siz ister sucuklu, salamlı yapabilirsiniz, mantarlı yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, beyaz peynirli. Bu tamamen size kalmış iç harcı. Ben bu şekilde tercih ettim. Bir tane biliyorsunuz yumurta kullandık. Akı hamurun içinde. Sarısı da üzerine süreceğim birazdan. Ve tabii ki pizza yapıyoruz. Olmazsa olmazı da işte bu güzel sosudur. Bunu en sona bıraktım. Domates sosuna ihtiyacınız olacak. Dediğim gibi tamamen buradaki göz kararı, hiçbir ölçü yok. 2 yemek kaşığı olabilir, 3 yemek kaşığı olabilir. Tamamen göz kararı zeytinyağı ama içine giren baharatlar çok önemli. Kekik ve özellikle de fesleğen, kuru fesleğen kullanıyorum. Dediğim gibi hepsi göz kararı. Şimdi yapmamız gereken burada yine önemli bir detay var. Bunları nasıl pizza haline dönüştüreceğiz? Bu şekilde vermeyeceğiz tabii ki fırına. Bakın hamurların üzerine geleceksiniz. Şu 4 parmak, 5 parmakla bakın şu şekilde hani klasik pizza hamuru olur ya bakın şu şekilde kenarları hafif bombeli olacak. İç kısmını bu şekilde bastıracaksınız. Bütün hamurlarınıza aynı işlemi lütfen uygulayın. Bastırabildiğiniz kadar bastırıp şu şekilde itin. Kenarlar bombeli kalacak. İç kısmı bu şekilde olacak. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yapmaya devam ediyorum.
Yine önemli bir ayrıntı, şekli verdik. Çok fazla kabarmaması için hızlı bir şekilde şu şekilde çatal darbeleriyle hamurumuzun iç kısmına gelişigüzel batırıp çıkartıyoruz çatalımızı. Bakın şu şekilde. Bütün hamurlarınızda şimdi bu işlemi uyguluyoruz. Bakın şu şekilde bütün hamurlara çatal darbesi. Sıra geldi bu güzel sosla buluşturmaya bu minik pizzaları. Şöyle bir karıştırın. Sadece şu şekilde bakın yapmanız harika bir lezzet olacak. Bir daha dışarıdan almaya son. Ben hep söylüyorum, artık evlerimizde her şey yapabiliriz. Yeter ki isteyelim, mutfağa girelim, üşenmeyelim ve yeter ki malzemelerimiz olsun. Zaten ben çok ekstrem tarifler vermiyorum farkındaysanız. Evde ne malzeme varsa onlarla sizlere hem evimde tükettiğim, yediğim, afiyetle ve sağlıklı bir şekilde tükettiğim her şeyi sizlerle de kanalım aracılığıyla da paylaşıyorum. Bu da gerçekten evimde canımız istediği zaman yaptığımız minik pizzalardan hem lezzet olarak hem görüntü olarak gerçekten sizler için de bir alternatif olabilir. Şimdi sıra geldi bu güzel malzemelerimizi bu minik pizzalarımızın içine yerleştirmeye. Yerleştirirken de yine şöyle elinizle bastırın, hem malzemeler için yer açılsın. Şöyle. Bakın şu şekilde bastırın, hiç korkmayın. Hem malzemeler içine iyice yerleşecektir, hem de görüntüsü tamamen, bakın şu şekilde daha yakından gösteriyorum. İşte gerçekten pizzaya benzemediler mi? Harika, bakın şu açı daha güzel. Şuradan da yakından göstereceğim size. Bakın şu şekilde yine aynı şekilde bastırın, bırakın. Hem malzemeler pizzamızın içerisinde yerini alacak, hem de bol malzemeli pizzalar yiyeceksiniz. Ben bütün pizzalarımı aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Minik pizzalar şu an için aslında fırına gitmek üzere hazır ama ne yapıyoruz? Tabii ki güzel bir şekilde onları yumurtayla buluşturacağız. Güzelce yumurta sarısını şöyle bakın, azıcık sütle, ben özellikle o kokusunu alsın diye yapmış olduğum bir işlemdir. Hızlı da karıştırınca her yeri bulaştı. Şimdi şu kenar kısımlarını gördüğünüz gibi sürebildiğiniz kadar sürün. 180 derece fırında önceden ısıtılmış. Alt üst pişireceğiz ama dikkatli olun. Çünkü pizzalarım çok ince olduğu için çabuk pişecektir. Ben şimdi bütün yumurtaları sürdükten sonra fırına gitmek üzere hazır olacağız. Artık mini pizzalarım fırına gitmek için hazır. Dediğim gibi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde altın üstünü kızarana kadar güzelce pişireceğiz. Ama bir işlemimiz daha var. Pizzalarımız pişimine yaklaşık bir 5 dakika kala, hani fırından almamız gerekir ya, işte o zaman alacağız. Üzerine de güzelce rendelenmiş kaşar ilave edeceğiz. Ama şu an öncelikli olarak pizzalarımızın pişmesi gerekiyor. Haydi fırına. Her zaman olduğu gibi her şeyi açık ve net bir şekilde sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Yaklaşık yarım saattir biliyorsunuz mini pizzalarım fırında. Ne demiştim? İndireceğime 5 dakika kala üzerine güzel rendelenmiş kaşar ilave edeceğim diye. Şimdi çok sıcak pizzalarım, hemen hızlı bir şekilde birer tutam kaşarları bırakıp tekrar fırına vereceğim. Sadece üst ayarında kaşarların erimesi için yaklaşık bir 5 dakika dediğim gibi bekletmek yeterli olacak. Mini pizzalarım artık fırından çıktı. Afiyetle yiyebileceksiniz. Hemen size şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın şu yumuşaklığa, şu güzelliğe bakar mısınız? Pamuk gibi oldu. Gerçekten mayalı hamurdan hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz, evlerinizde sizlere alternatif olabilecek güzel bir tarif paylaştım. Umarım beğenirsiniz, afiyetle tüketirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.